Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugün de gündemdeki gelişmeleri hep birlikte sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Brüksel'deydi. Avrupa Birliği ülkeleriyle görüştü. Mark Rutte Brüksel'deki toplantısında açık bir şekilde Türkiye lobiciliği yaptı. Bilineceği üzere Türk savunma sanayisinin Avrupa'daki SAFE programından faydalanması son günlerde tartışılıyor. Güney Kıbrıs yönetimi ve Yunanistan başta olmak üzere bazı Avrupa Birliği ülkeleri bu durumu desteklemiyordu. Mark Rutte bugün açık bir şekilde ya Türkiye'yi SAFE programına dahil edersiniz ya da NATO'nun gizli bilgilerinden mahrum kalırsınız dedi. Detaylar şu an sizlerle. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Avrupa Birliği ülkelerinin Brüksel temsilcileriyle yaptığı bir toplantıda Türkiye'nin Avrupa Savunma Mekanizması SAFE'e dahil edilmesini kesin bir tavırla destekledi. Mark Rutte Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye'nin savunma kabiliyetlerinin ve bu kabiliyetlerinin Avrupa Birliği NATO ilişkilerini güçlendirmedeki öneminin farkına varmalarını istedi. Rutte'a göre savunma kabiliyetlerini artırmak isteyen Avrupa Birliği NATO ile daha fazla işbirliği istiyorsa Türkiye ile daha fazla diyalog içerisinde olmaya yönelik bir istek sergilemeli. NATO Genel Sekreterine göre Türkiye'nin SAFE'e dahil edilmesi Ankara'nın Avrupa Birliği ile NATO arasındaki hassas bilgilerin paylaşımına yönelik itirazını kaldırmasına neden olabilir. Bahsedilen hassas bilgiler savunma sanayi standartları, Avrupa Birliği NATO standartlarındaki sistemler üretmek ve birlikte çalışabilirliği sağlamak için bu standartlara dair bilgilere ihtiyaç duyuyor. Mark Rutte gizli olmayan bilgileri halihazırda Avrupa Birliği ile paylaştı ve Türkiye buna tepki gösterdi. Ancak gizli sayılan bilgiler için 32 üyenin tamamının onayı gerekiyor. Türkiye ise Avrupa Birliği ile paylaşımı reddediyor. Mark Rutte bu nedenle Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı bir iyi niyet gösterisinde bulunması gerektiğini savunuyor. Şimdi bu habere giren yayın kuruluşu Katemerini, Yunan basınıydı. Şimdi doğal olarak Katemerini böyle bir habere girince aslında konunun ana muhatapları da Yunanistan oluyor. Mark Rutte ne demiş? Biz şu an açık bilgileri, NATO'daki gizli olmayan bilgileri Avrupa Birliği ile paylaşabiliyoruz. Fakat gizli bilgileri paylaşmaya sıra geldiğinde Türkiye buna izin vermiyor. 32 üye ülkenin, NATO'nun tamamının onayının ihtiyacı var. Sizce neden Türkiye NATO'daki gizli ve hassas bilgilerin Avrupa Birliği ile paylaşılmasına karşı çıkıyor? Güney Kıbrıs Rum yönetiminden dolayı Türkiye zaten bu gizli bilgi paylaşımına uzunca bir süredir karşı çıkmakta. Yani Mark Rutte demiş ki aklınızı başınıza alın. Türkiye'nin savunma sanayisi günden güne gelişerek gidiyor. Ucu bucağı yok Türklerin savunma sanayisinin. Bu programdan Türkleri faydalandırmazsanız bakın Türkler gizli ve önemli bilgileri paylaşmamıza önem vermiyor. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi aklını başına al. Türkiye ile SAFE programında beraber Avrupa Birliği olarak çalışın demiş. Şimdi devamında hazır SAFE programı 150 milyar avroluk bir program biliyorsunuz. Detaylarda karşımıza çıktı. Hangi ülkeye ne kadarlık bir bütçe ayrılacak? Sizler için önemli bilgilere ulaştım. Kıymetli dostlar, şu an liste karşınızda. SAFE programında yaklaşık 150 milyar avroluk savunma fonunda hangi ülkeye ne kadar ön tahsis planı düşünülmekteymiş. Görmüş olacağınız üzere fonun en büyük kısmı 43,7 milyar avro ile Polonya'ya ayrıldı. O da tabii ki de Rusya ile komşu olmasından, Rusya'nın saldırılarına en çok maruz kalan ülke olmasından dolayıydı büyük ihtimalle. Devamında burada ülkeleri tek tek okumayacağım ama dikkat çekici bir durum da var. Fona baktığımızda kıymetli dostlar Yunanlılara 787 milyon avro ayrılmış. Fakat ilginçtir, Kıbrıs Rum yönetimine 1,18 milyar avro pay ayrılmış bütçeden, 150 milyar avrodan. Bu ne anlama geliyor? Normal şartlarda düşündüğünüzde Yunanistan'a daha fazla ayrılması gerekirdi değil mi? Yok. Avrupa Birliği demiş ki Güney Kıbrıs Rum yönetiminde şu an farklı olaylar var. Farklı olaylardan kastı Türkiye. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki varlığından dolayı bütçede Güney Kıbrıs Rum yönetimine daha fazla ayrılmıştı. Devamında şimdi dedim ya, Güney Kıbrıs Rum yönetimi hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta içerisinde İsrail'in Barak hava savunma sistemleri Güney Kıbrıs'ta görüntülenmişti. Güney Kıbrıs İsrail işbirliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte bu konuya dair resmi açıklamalar gelmeye başladı. Bugün Numan Kurtulmuş diyordu ki Meclis Başkanımız, Güney Kıbrıs'a bazı güçlerin destek verdiğini ve askeri mühimmat sevkiyatlarını dikkatle izliyoruz. Yapılan bu askeri sevkiyatın sıradan bir askeri sevkiyat olmadığının da farkındayız diyordu Numan Kurtulmuş. Devamında daha bugün yine Cumhurbaşkanımız Erdoğan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatleri, hakları neyse Türkiye'nin menfaatleri ve hakları da
odur dedi. Ve Kıbrıs'taki özellikle de İsrail oluşumunun önünü kesmek için ellerinden gelenin yapılacağının mesajını verdi. Kıymetli dostlar, özellikle de hani İsrail'in Güney Kıbrıs'a vermiş olduğu sistemlerde hava savunma sistemlerinin menzilinden daha çok hava savunma sistemlerinin radarı bizi ilgilendiriyor. İsrail Güney Kıbrıs Rum yönetimine hava savunma sistemleri verirken Rum kesimi Türklere karşı kendisini savunsun diye o silahlar verilmedi. İsrail'in tek bir amacı var. Orada Güney Kıbrıs Rum yönetiminde bulundurduğu radarlarla Türkiye'nin kendi kara toprağını, yani Mersin'den, Antalya'dan bahsediyorum, o bölgeleri gözetleyebilmek, o bölgelerdeki hava trafiğini gözetleyebilmek. Mevzu madem böyle mi oldu? O zaman bize ne yapacağız? Bizim Koral diye bir efsanemiz var. Ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen böyle taş ucu var. Mersin, Dibi veyahut da işte Anamur, Silifke. Gözle görülür ya Kıbrıs. Ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen, zaten şeyden bahsetmiyorum ha, biz gidip de işte Lefkoşa'ya Koral'ı kursak bunlar telefondan birbiriyle haberleşemezler. Orasını geçtim. Türk ana toprağında biz ne yapacağız o zaman? Bir Koral çalışmaları başlayacak bu vakitten sonra. Çünkü radarlarının menzili İsrail'in bizim kendi coğrafyamıza görüyor yani. Bizim kendi coğrafyamızı izleyebilirler. O zaman ne yapacağız? Elektronik bastırmada dünyada zaten en önlerdeyiz. Bu konuda da çalışmalar eminim arka planda yapılıyordur. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın diyorum ve devamında bileceğiniz üzere İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı vardı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan tutun birçok İslam ülkesinin lideri bu toplantıya katılmıştı. Toplantıda İsrail'e lanetler edildi. İsrail'e kınama yapıldı. Katar'ın yanında olunduğu belirtildi. Devamında fakat bazı dikkat çekici ifadeler vardı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan açık bir şekilde Türk savunma sanayisi burada kardeşlerimizin hepsine açıktır. Gelin el ele verelim, Türk savunma sanayisinin uzmanlıklarından, bizim kendi savunma sanayi bilgimizden burada bulunan tüm İslam ülkeleri faydalanabilir. Biz bu konuda açığız demekteydi. Hemen devamında toplantıda bir dikkat çekici anda El Cezire Arap medyasının Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in tam böyle konuşma yapmaya hazırlandığı sırada Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in adını duyururken İslam dünyasında nükleer silaha sahip olan tek ülke olan Pakistan'ın Başbakanı konuşma yapıyor diye haberi geçmişti. Ve açıkçası bu gelişme sonrasında hani İsrail basınına baktım. İsrail basını bayağı bir çalkalandı, yıkıldı. Şimdi zaten nükleer güç öyle bir güç ki şimdi baktığınız zaman çok gerçekten de Külhan Bey gibi, yani Netanyahu gelene sallıyor, gidene sallıyor. Fakat ben, yani ne gariptir, Pakistan'la böyle sert şekilde açıklamalar dahi görmedim ben İsrail kanadından. Bunun sebebi ne? Zaten Pakistan'ın nükleer doktrininde açık bir ifade vardır. Biz nükleer gücümüzü, kendi ülkemizi eğer bir sıkıntıda, bir darda, ulusal egemenliğimizin gideceği konusunda şüphelerimiz olursa anca o zaman kullanırız. Bu ifade İsrail'i zaten bir adım geriye atıyor. Yani Pakistan'a karşı kozları açıktan oynayamıyorlar. Nükleer de böyle bir şey yani. Ne diyebilirsiniz? Şimdi bugüne döndüğümüzde bizim elimizde nükleer silah olsaydı neler olurdu? Az buçuk tahmin edebiliyorsunuz. Katar saldırısına vermiş olduğumuz tepki bile yani 180 derece bambaşka olurdu. Onu belirteyim. Veyahut da Katar saldırısı olur muydu? Yani bu da mevzunun aslı. Bu konuda da yavaştan da olsa güzel gelişmeler var. Mesela bugün baktığımda Akkuyu'da artık nükleer reaktörlerin devreye sokulmasına çok az bir zaman kaldığını Rus yetkililer belirtiyordu. Bu konuda da kendi göbek bağımızı kendimiz kesmek zorundayız. Her durumda, her konuda olduğu gibi. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır ilk yerli ve milli nükleer reaktörün inşası için çalışmalara başlandığını da yaklaşık 2 gün önce duyurdu. Yol meşakkatli, yol uzun nükleere giden. Fakat inşallah bizim ülkemizden de aynı Pakistan'ın babası çıktığı gibi Türkiye'nin de babası çıkacaktır. Benim bu konuda ülkemize, memleketimize, alimlerimize, bilgili profesörlerimize güvenim sonsuz diyorum ve şimdi devamında dedim ya yerli üretimin önemi diye. Dün İsrail Başbakanı Netanyahu kartları belki de ilk defa açık bir şekilde oynadı. Netanyahu İsrail'de katılmış olduğu bir konferans mı dersiniz, toplantı mı dersiniz önemi yok. Eline mikrofonu aldı ve aynen şu cümleleri kurdu. But do you have cell phones? Any? You have cell phones here? No. You're holding a piece of Israel right there. You know that? I mean, a lot of the cell phones, the medicines, the foods, you eat cherry tomatoes. You know where that was made?
Eminindir bu videoyu ilk izlediğinizde de hiç ama hiç şaşırmamışsınızdır. Fakat Netanyahu ilk defa açık bir şekilde dile getirdi. Adam o kadar rahat ki bu durumu değiştiremeyeceğini ülkelerin o kadar biliyor ki rahat bir şekilde bu kozunu da oynuyor. Cep telefonu mu taşıyorsun? Aslında İsrail'i taşıyorsun cebinde diyor. Yani akıllara şu geliyor, Lübnan'a gidelim. Çok değil, aylar öncesinde Lübnan'daki telsiz patlamaları. Evet, orada bir patlayıcı cihaz, patlayıcı kullanıldı belki ama bu şu anlama gelmiyor. Bataryaları kullanılarak, yazılımlar kullanılarak İsrail üretim telefonların her an başımızda patlamayacağının garantisi de yok değil mi? Bu mevzuyu nasıl düzeltebiliriz? Kendi lehimize nasıl çevirebiliriz? Hepinizin aklına eminim ki ne gelmiştir? Kaan işte daha neyi bekliyoruz? Açık açık adam demiş cep telefonları İsrail'e ait. Kendi telefonumuzu üretelim. Mevzu orada da bitmiyor. Çünkü yaşadık ve gördük. Bugün kendi görüşlerimi paylaşacağım. Milli ve yerli üretim konusuna dair. Kıymetli dostlar, hemen yerli telefon yapalım diyebilirsiniz. Yapar mıyız? Hiç şüphem yok. Alasını yaparız. Biz nerede tıkanırız biliyor musunuz? Pazarda. Yerli telefonu yaparız, bir fiyat çekeriz. İsrail telefon pazarını kaybetmemek için bir fiyat çeker. Yine bizim halkımız kendi yerli ve milli telefonuna ulaşamadığından dolayı işte bu lanet heriflerin telefonunu kullanmak zorunda kalır. Bunun örneğini bizzat daha çok değil, 1-2 gün kadar önce TOG'da yaşadık. Ben şaşıyordum. Yurt dışından gelen araba firmaları, yani adamlar kar yapmıyor belki de ama öyle bir fiyat veriyor ki bizim kendi ülkemizde büyük bir parçası üretilen TOG'dan daha iyi bir fiyat veriyor. Daha ucuza daha iyi teknolojileri sunuyordu. Bakın, en iyi teknolojiyi yaparız. En dayanıklısını, en kalitelisini TOG'da yaptığımız gibi Euro NCAP testleri hepsi 5 yıldız. Ama biz nerede sıkıntı yaşıyoruz biliyor musunuz? Halk Türkiye'nin kendi yerli ve milli teknolojisine ne kadar ulaşabilir? Pazarda büyük bir sıkıntımız var. Adamlar açık açık belirtmiş, cebindeki telefon bizim malımız. İşte biz ne yapacağız biliyor musunuz? Kendi en iyi, en kaliteli telefonumuzu yapacağız Türkiye olarak ve onu Türk halkıyla buluşturacağız. Türk halkıyla buluşturamadıktan sonra kendi yerli ve milli teknolojimizi, yani pek de bir önemi yok. Çünkü yani bu ülkenin büyük bir çoğunluğu asgari ücretle geçinir. O zaman asgari ücretlilerin alabileceği şekilde o telefon en kaliteli yapılacak. Anladınız mı? Bu sorunun çözülmesi lazım. TOG'un fiyatlarına baktım. Başlangıç daha V1 kısa menzil, yani 1.918.000 TL. Fiyat böyle. Devamında uzun menzili var. Daha hiç opsiyon yok. Hani Meridian ses sistemi, cam tavan falan filan. 2.393.000 TL. Yani kıymetli dostlar, Türk halkı asgari ücret çoğunlukla geçinen bir halk. Ne kadarı bu teknolojiye ulaşabilir? Telefonda da aynı şey yani. Yani biz kalitelisini üretiyoruz, çok güzel ürünler üretiyoruz ama ve lakin biz onu halkımızla buluşturamıyoruz. Temel sıkıntı bu. Şunu demeyin, parası olan alsın yani. Kıymetli dostlar, burada mevzu parası olanın alması değil. Burada mevzu Türk halkının çoğunluğunun alabilmesi. Yani şöyle düşünün, biz en iyi telefonu, en kaliteli telefonu milli imkanlarla üretip bir de Türk halkının alabileceği bir şekilde, diyorum bizim ülkemiz zengin bir ülke değil, milletin cebinde çok bir para yok genele vurduğumuzda. Eğer ki Türk halkı o telefonu alabilirse, yapılan en iyi kaliteli telefonu, işte o zaman bu Netanyahu rahat rahat konuşamaz. Yani mevzu tahmin ettiğinizden de büyük. İşte ekonomik verileri, onları bunları şunları çıkın. Anladınız mı demek istediğimi? Gerekirse devlet bir şekilde halkı destekleyecek, kendi yerli ve milli teknolojileriyle bu halkı buluşturacak. Çünkü buluşturmazsa bunun gibi tehlikeler artık hiçbir şekilde gizliden gizliye değil, açık bir şekilde utanmasızca, pervasızca bu şekilde dile getirilebiliyor. Hemen yerli telefon çalışmaları başlasın. Başlasın ama Türk halkı da o telefona ulaşabilsin. Benim eleştirilerim bu şekilde. Yine bu konuya dair görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Yoksa kim ister yani? Böyle bir şahıstan cebinizdeki telefon bizim malımız. Böyle bir cümleyi kim duymak ister? Ve neler yapabileceklerini de biliyoruz o telefonlara. Bundan dolayı umarım bu konuda adımlar bir an önce atılır diyorum ve bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzda gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.